Hepinize selamlar. Bugün ETS'de ve ATS'de en iyi görüntüyü alabilmemiz için yapmamız gereken ayarlamalardan bahsedeceğim. Öncelikle Reshade ayarını bir inceleyeceğiz. Nasıl kurulur, nereden indirebilirsiniz, ayarları nasıl yapılır onlara bakacağız. Daha sonra benim şu anki kullanmış olduğum realistik modları bir inceleyeceğiz. Oyun içerisinde görüntüler nasıl, onlara bir bakacağız. Şu anki benim kullanmış olduğum sistemim grafik kartım RTX 3060. Tabii 4000 serisine henüz geçemedim. 5000 serisi çıktı. Yakalayamıyorum teknolojiyi. Şimdi 3000 serisinde böyle 3060 grafik kartı olanlarda akıcı bir şekilde FPS kaybı olmadan oynanabilecek ayarları göstereceğim. Tabii üst versiyondaki 4000 serisi ve 5000 serisi grafik kartlarını kullanan izleyiciler için de daha gelişmiş modları da göstermeye çalışacağım. İlk önce bir reshade olayını inceleyelim. Şöyle bir açayım. Bu reshade nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Nereden indirebiliriz? Bunlara bir bakacağız. Şimdi reshade birçok oyunu destekleyen, oyundaki grafiksel olaylara müdahale etmemizi sağlayan, böyle renklerini değiştirebildiğimiz, keskinliğini arttırabildiğimiz vesaire birçok ayar yapmamızı sağlayan bir program. Bunun üzerinde kendi isteğinize göre en iyi görüntüyü elde ediyorsunuz ayarları yaparak. Ve hali hazırda diğer kullanıcıların yapmış olduğu ayarları da, otomatik ayarları da yükleyerek direkt o kişinin paylaşmış olduğu ayarları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bir ayar yaptım. Kendime göre bir ayar yaptım. Bunu da zaten sizinle paylaşacağım, şu canlı.ini dosyasını. Nereye yükleyeceğinizi falan anlatacağım. İlk önce nasıl indirebiliriz? Nereden indirebiliriz? Ona bir bakalım. Hemen şöyle Chrome'a geliyorum. Buraya reshade yazıyoruz. Daha sonra ilk çıkan site reshade.me, ona girdik. En alt kısımda, zaten burada da tıkladığınızda en alt kısma yönlendiriyor sizi. En alt kısımda en güncel versiyonu mevcut. Şimdi burada iki tane download seçeneği var. Bunun birisi sadece programı indiriyor. Diğeri de programla birlikte eklentileri de indirmemizi sağlıyor. Biz eklentilerle olan versiyonunu seçip indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra yapmamız gereken tek şey kurulum yapmak. Şimdi bu siteyle işimiz bitti. Buradan çıkıyorum. İndirdiğiniz şöyle bir dosya gelecek karşınıza. Bu dosyaya çift tıklayıp gelen uyarıya OK dedik. Buradan hangi oyun için yapmak istiyorsanız, yani kurmak istiyorsanız o oyunu seçiyorsunuz. Şimdi biz bunu ETS için yapacağız. ETS burada mevcut zaten. Eğer oyununuz, yani kullanmak istediğiniz, Reshade'i kullanmak istediğiniz oyun buradaki listede bulunmuyorsa Browse sekmesinden de oyununuzun kurulu olduğu exe dosyasını seçtiğinizde otomatik buraya eklenir zaten. Şimdi zaten burada ekli olduğu için biz EuroTruck'la devam edeceğiz. Next diyoruz. Şimdi Reshade bende şu an kurulu. O yüzden güncelleyeyim mi diye soracak büyük ihtimal. Buradan hangi oyun motorunu kullanıyorsanız, ki ETS'de ve ATS'de Steam'den kullanıyorsanız büyük ihtimalle DirectX 10, 11, 12'yi seçmemiz lazım. Bazı arkadaşlar OpenGL'de kullanabiliyor. Ben DirectX tercih ediyorum. DirectX'i seçtik ve ileri dedik. Evet, bu seçenek sizde gelmeyecek. Bu seçenek şu an bende kurulu olduğu için update güncelleyeyim mi diye soruyor. Şunu update diyeyim, bakayım, ikinciyi seçeyim bir. Şimdi burada efektler var. Normalde direkt size bu ekran gelecek. Bu efektlerden hangisini istiyorsanız kurabilirsiniz. Burada çeşitli ayarlar var. Ben bunun tamamını kurdum. Bütün seçeneklerin hepsini şöyle seçerek
Hepsini kurdum. Next dedim. Burada teker teker indiriyor şu anda. Daha sonra efektlerden sonra eklentilerden hangilerini kurmak istiyorsun diye soruyor. Yine buradaki bütün eklentilerin hepsini seçeceğiz. Şimdi eklentinin hangisinin ne işe yaradığını öğrenmek isterseniz de direkt üzerindeki linke tıklayarak eklenti hakkında bilgi alabilirsiniz. Hemen buradan Next dedik. Bu eklentileri de indiriyor şu an. Evet. Appreciate kurulumumuz tamamlandı. Burada tek yapmamız gereken artık Finish demek ve oyuna girmek. Tabii oyuna girmeden önce başka yapacağımız ayarlar da var. Bunlardan da bahsedeyim. Oyunun config cfg dosyasında şöyle setting gibi açayım. Şu ayarları yapmamız gerekiyor. Bunlar nedir? G-bloom satırını bulup buradaki bir ayarını 9'a çekmemiz gerekiyor. Daha güzel, daha gerçekçi görüntüye sahip olabilmek için. Hemen bunu da yapalım. Zaten ben yapmıştım, size göstereyim. Şöyle belgeler kısmına geliyorum. Buradan oyunun kurulu olduğu yere geldim. Daha sonra config.cfg dosyasına sağ tıkladım. Birlikte aç diyelim. Normalde bunu bir metin editörüyle açmamız gerekiyor. Sizde belki Notepad++ olmayabilir. Buradan birlikte aç deyip not defteriyle tamam diyerekten açabilirsiniz. Daha sonra da Ctrl F tuşuna basıyorum ve G-Bloom'u aratıyorum. Standard Deviation değil, Override değil, G-Bloom. Burada 1 olarak geçiyor. Bunu hemen 9 yaptık ve dosyayı kaydedip kapatıyoruz. Başka bir ayar yapmamıza gerek yok config dosyasında. Bu ayarı da yaptıktan sonra üçüncü olarak modları, yani realistik gerçekçi modları eklememiz lazım. Bunu da nereye ekleyeceğiz? Yine belgelerdeki Euro Truck Simulator klasörünün içerisindeki mod bölümüne, şurada benim paylaşacağım, sizinle birlikte paylaşacağım modların hepsini kopyalayıp direkt buraya yapıştırıyoruz. Ben de şu an yüklü zaten. Yine de göstereyim şöyle. Hepsini değiştirdik. Evet, modlarımızı da yükledikten sonra artık oyunu açabiliriz. Oyun içerisindeki ayarlara geçebiliriz. Şimdi bu arada buradaki modların çoğunluğu Steam Atölye'de, Steam'den oynayanlar direkt Steam Atölye'den abone ol kısmından modları indirerek kullanabilir. Ben şu an 1.53 için uyumlu olan versiyonlarını sizinle paylaşıyorum. Birçoğu zaten bütün versiyonlarda çalışacak şekilde ayarlanmış bu modların. Fakat burada şu bakayım, grafik mod part 1, part 2, bir de Realistic Tires. Bu üçü Steam'de yok. Steam Atölye'de yok. Bunları mecbur şehir moddan indirmeniz gerekecek. Bu arada bir de şunlardan bahsedeyim. Wither modunun hem 2K hem 4K modu mevcut. Grafik kartı daha iyi olanlar 4K seçeneğini kullanabilir. Ben 4K'yı yüklediğim zaman FPS düşüşü oluyor. Grafik kartım kaldırmıyor. O yüzden 2K'yı kullanıyorum. Tabii şöyle bir seçenek de var. Şimdi ağaç olarak tam burada bir aynı yapımcının 4K ağaç seçeneği de var. Bu bir de şurada Realistic Tires. Yani yine bu da ağaçları iyileştiren, güzelleştiren bir mod. İster bunu kurun, 4K olan, ister bunu kurun. Şu Realistic Tires biraz daha performansçı, yani grafik kartı düşük olanlar benimki gibi bunu kullanabilir. Kartı daha iyi olanların şu 4K olanı kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi oyuna geçelim. Bir de oyunda modlar nasıl sıralanıyor ona bir bakalım. Şimdi oyun açıldıktan sonra Reshade'i açabilmek için, açıp kapatmak için klavyedeki Home tuşunu kullanıyoruz.
Home'a bastığımızda bize böyle bir pencere karşılıyor. Şimdi bu pencerenin içerisinde yapacağımız ince ayarlar var. Bunlara geçmeden önce bir modlara bakalım. Modların sıralaması nasıl kuruluyor? Şimdi en alt kısma realistik grafik modu ekliyoruz. Tabi burada part 1, part 2 diye belirtilmemiş başlıkta. Onun için de şu modun açıklama kısmına gelip part 1'i üstte, part 2'yi de onun altına yerleştirdik. Daha sonra gerçekçi ağaç modumuz var. Gerçekçi teker modumuz var. Gerçekçi ayna modumuz mevcut. Yine gerçek yağmur modu, gerçek fizik modu var burada. Burada gerçek benzin dolum sesi mevcut. Yine gerçek trafik modumuz. Daha sonra gerçek farlar. Şimdi burada 2K demiştim gökyüzü olaraktan. Bu gökyüzü modunun 4K'sı da mevcut. Hemen onu da şöyle göstereyim. Normalde eğer bilgisayarınızın performansı iyi ise bunu kullanın. Daha güzel görüntüye sahip olursunuz. Ve gerçek asfalt görüntüsü modumuz var son olaraktan. Bu arada şimdi bir de bahsedeceğim şu ağaç olayı var. Bilgisayarın performansı düşük olanlar bu realistik Tires'ı kullansın. Bu biraz daha hafif diyebilirim. Eğer performansı iyi olan bilgisayara sahipseniz o zaman da şu 4K'yı kullanın. Bunun görüntüleri bundan daha iyi. Fakat benim bilgisayar bunu kaldırmıyor. Çok fazla bir FPS düşüşü oluyor. O yüzden bunu kullanmıyorum. Realistic Tires'ı kullanıyorum. Evet, modlara baktıktan sonra oyun içerisinde reshade ayarı nasıl yapılıyor? Hazır reshade ayarları nasıl yükleniyor? Şimdi onlara bir bakalım. Evet, ilk önce oyunun kendi grafik ayarlarını bir göstereyim. Şu anki mevcut grafik ayarlarımı bir göstereyim. Hemen sistem bölümüne geldim. Seçenekler diyorum. Grafik bölümünde 2K görüntü çözünürlük olarak FPS sınırı mevcut değil. Ölçekleme burada %200 olarak seçtim ben. Daha doğrusu şöyle ileri seviyeleri seçtim. En yüksek ayarı seçtikten sonra burada herhangi bir değiştirdiğim bir tek yansıma ölçeklemesi var. Bunu %100 yaptım. En kolay olaraktan bu şekilde ayarlanabilir. Yine de şöyle bir hızlıca bakalım. Kenar yumuşatma SMA artı TAA. Uyarlanabilir netlik. Doku kalitesi yüksek. Anizotropik filtreme 16x. Normal mapping işaretli. Dediğim gibi yansıma ölçeklemesini %200'dü. %100'e çektim ben. Yansıma detayı vesaire bunların hepsi zaten en yüksekte seçilebilecek olan. Gölge kalitesi en yüksek. Hepsi işaretli. Dilerseniz şu uzaktaki gölgeleri kapatabilirsiniz. Bu da size ciddi bir performans sağlar. Yani FPS artışına sebep olur. Fazla da görüntü olaraktan bir kaybınız olmaz yani oyun içerisinde. Yine ışığın görünürlük mesafesi en yüksek. Diğer tiklerinde hepsi işaretli. Çevre kısmında da yine en yüksek işaretlenmiş durumda. Oyunun kendi orijinal grafik ayarları bu şekilde. Peki şimdi oyun içerisine bir geçelim. Bu reshade ayarları nasıl yapılıyor, neler onlara bir bakalım. Hemen şöyle sür diyelim bakalım bir oyun içine geçiş yapalım. Evet, oyun içerisinde sağ üst köşede gördüğünüz gibi FPS 60'larda seyrediyor. Yani güzel, idare eder. 3060'lık bir RTX 3060'lık grafik kartına göre gayet iyi. Ve görüntü kalitesi şu an şansımıza da yağmur yağıyor. Böylece gerçek yağmur efektini, modunu da test edebileceğiz. Ve baktığınız zaman gayet hoş duruyor.
Peki güneşli havada nasıl görünecek? Bu arada yerdeki yansımaları falan görebiliyorsunuz. Gayet gerçekçi bir görüntüye sahip. Tırın içerisinden de yağmur efektine şöyle bir bakalım. Tırın içine geçince FPS 48'lere, 50'lere, 48'lere, 40'lara düştü. Tabii şu an oyunun en kalabalık yerindeyiz. Bir de o var. Öyle bir durum var. Şehir olaraktan. Şöyle bir fotoğraf moduna geçersem, fotoğraf modunda daha iyi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi güneşli havayı açtığımız zaman görüntü kalitesi güneşli havanın şöyle baktığımızda gayet canlı, gayet hoş bir görüntüye sahip. Etrafa da bakarsak etraftaki modellemeler de araçlar da gayet güzel bir görüntüye sahip. Ve canlı parlak bir görüntüde. Değiştirelim şöyle. Havayı bir değiştirelim bakalım. Mesela bu sisli bir hava. Bu arada gökyüzüne de şöyle bir odaklanayım. 2K olduğu için bende bu şekilde görünüyor. 4K'da daha net olacak bu bulutlar vesaire. Hatta şöyle hem gökyüzünü hem tırı görebileceğimiz açıya geleyim şöyle bir. Şimdi ayarlamalara bir bakalım. Reshade ayarlamalarına bir bakalım. Home tuşuna bastık. Şimdi burada sizinle paylaşacağım o canlı dosyasını yükleyebilmeniz için yapmanız gerekeni aslında gösterecektim. Unuttum. Onu bir gösterelim. Evet, hazır Reshade ayarı için açıklama kısmından sizinle paylaşmış olduğum şu canlı nokta ini dosyasını oyunun kurulu olduğu yere yüklememiz gerekiyor. Onun için de şöyle yapalım. Şayet Steam'den oynuyorsanız kütüphane bölümüne geldiğinizde buradan hemen nerede bu? Euro Truck Simülatör'e sağ tıklayıp yönet deyip yerel dosyalara göz at dediğimizde bizi direkt oyunun bulunduğu klasöre götürür. Daha sonra burada bin dosyasının içerisine gireceğiz. WinX64'e giriyoruz. Buraya atacağız. Zaten atmışım ben. Ama bunu kopyalayıp buraya gönderdik. Kurulumu bu kadar. Bu arada Reshade'in bütün dosyaları da yine burada. Peki tekrar oyun içerisine bir geçelim. Evet, canlı dosyasını yükledikten sonra oyun içerisinde Reshade bölümünde şu en üst kısma tıkladığınızda burada canlı nokta ini gelecek. Bunu seçip select demeniz yeterli bu ayarlara sahip olabilmeniz için. Böyle kaldırayım şunları. Oyunun orijinal görüntüsü bu. Fakat canlıyı seçip uyguladığımız zaman görüntü bu şekil oluyor. Daha güzel bir hale geliyor. Ben bu canlıyı kullanmak istemiyorum. Kendi ayarımı yapacağım dediniz. O zaman buradaki yaklaşık 100-150 tane seçenek var. Bunların hepsini tek tek deneyerek kendi özel ayarınızı da oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle bir bakalım. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Rastgele seçiyorum şu an. Hatta şunu Pomi'yi kapatalım. Eski monitör görüntüsü. CRT monitör görüntüsü.
Şöyle border yani alta ve üste siyah alan ekleyebiliyoruz. Şu şekilde ASCII karakterlere çevirebiliyoruz. Ya burada çeşitli bir sürü efekt var. Bu efektlerle oynayarak mesela monokrom, siyah beyaz, nostaljiye çekebiliriz şöyle. SMA'yı buradan değiştirebiliriz. Bu ayarları şu alt kısımdan da yapmış olduğunuz ayarları, seçmiş olduğunuz buradaki ayarların hepsinin ince ayarını da kafanıza göre yapabilirsiniz. Bunu tek bir ayar üstünden göstereyim. Kafa karışıklığı olmasın. Şöyle hepsini bir kaldırayım. Mesela HDR'yi açtık. HDR üzerinden şöyle biraz daha koyulaştırabilirim. Komple kararttık, açtık. Böyle daha fazla aydınlık oldu. Veya bunları gene geri eski haline getirdim. Başka hangi efektler varmış, filtreler varmış. Bakalım şöyle. Mesela bloom ekleyebiliriz. Yani sis. Bu sisi de kendinize göre ayarlayabilirsiniz şu şekilde yoğunluğunu. Burada birçok ayar var dediğim gibi. Bu ayarların hepsini şu anda tek tek incelemem mümkün değil. Zaten bu reshade ayarını yapıp orijinal böyle kendinize göre en iyi görüntüye sahip olabilmek ayrı bir beceri istiyor. Genellikle oyuncular hazır ayarları kullanıyorlar. Tabii oyun geliştikçe, motor geliştikçe, grafik geliştikçe değişiklikler oluyor ve güncel reshade ayarı bulmanız gerekiyor. Çünkü eski reshade ayarını uyguladığınızda saçma sapan bir görüntüyle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi ben en güncel yapmış olduğum 2025 reshade ayarını az önce de gösterdiğim gibi direkt oyunun egzesinin bulunduğu alana kopyalayarak bu ayara hemen buradan canlıyı seçip select demeniz yeterli. Direkt uygulayacak. Hatta şöyle yapalım. Ve bu görüntüye sahip olacaksınız. Ben ara ara yine bu şekilde reshade ayarlarını da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu ayarlar ETS'de ve ATS'de geçerli. Yine vermiş olduğum modlar, realistik modlar hepsini hem ATS'de hem de ETS'de kullanabilirsiniz. Az önce yağmur yağdığı için grafik FPS düşüşü olmuştu. 40'lara vesaire düşmüştü. Şu an yine yağmur gittikten sonra 60'lara çıktı. Şöyle biraz bakalım görüntü nasıl. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Sky Mode'a bir geçelim. Sky Mode'da etrafa da bir bakalım nasıl görünüyor. Etrafta gördüğünüz gibi gayet canlı ve hoş bir şekilde görünüyor. Asfalt kalitesine bakalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Neredeyse birebir gerçek gibi. Ağaçlara bakalım. Böyle baktığımız zaman şu an güncel 2025 yılında
1.53 versiyonunda uygulanabilecek realistik modların tamamı bu şekilde. Videonun başında bahsettiğim gibi bütün Steam linklerini, Steam Atölye linklerini ve Steam'den oynamayanlar için Share Mod linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan dilerseniz indirip kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.